Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çiçek açmayan orkidelerinize kısa sürede çiçek açtıracak, yapraklarının daha sağlıklı, daha canlı, daha parlak olmasını sağlayacak ve yeni kökler çıkarmasını teşvik edecek çok etkili doğal bitki besini tarifim var. Bir de orkide neden çiçek açmaz, çiçek açması için ne yapmalıyız? Bunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, orkideler kendi doğal ortamlarında toprakta yetişmezler. Ağaç gövdelerinde yetişirler. Bu yüzden evde baktığımız orkidelerin toprağı ağaç kabuklarındandır, çam kabuklarındandır. Saksı içerisindeki ağaç kabuklarının görevi orkideyi saksı içerisinde sabit tutması için ve suladığımız zaman orkidenin köklerini biraz daha nemli tutması içindir. Orkide bildiğiniz gibi yapraklarıyla fotosentez yapmazlar. Kökleriyle fotosentez yaparlar. Bu yüzden kökleri saksının dışarısında olur. Şöyle gördüğünüz gibi köklerinin mutlaka ışık görmesi gerekir. Çünkü yapraklarıyla fotosentez yapmazlar. Köklerinin mutlaka bu şekilde olması gerekir ve ışık görmesi gerekir. Güneşten aldığı enerjiyi kendisi için faydalı hale getirir. Eğer kökleri ışık görmüyorsa orkideniz çiçek açmayacaktır. Bu yüzden köklerinin mutlaka ışık görmesi gerekir çiçek açması için. Eğer bu şekilde dalı varsa şimdiki sizlerle paylaşacağım besin tarifinde verirseniz kısa sürede çiçek açacaktır. Ama eğer böyle dalı varsa, eğer dalı yoksa, böyle sürekli boğum boğum yapraklar büyüyorsa bu da ışık görmediğinden dolayıdır arkadaşlar. Bu yüzden dal vermez. Işık görmediği için sürekli boğum boğum yapraklar çıkartır. Dal çıkartmaz. Eğer dalı varsa çiçek açmaya teşvik etmek için orkidenin sevdiği besinlerden verirseniz kısa sürede çiçek açar. Şimdi sizlerle paylaşacağım bitki besini orkidenin en sevdiği gübre. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz benim de sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Orkideler tropik yerlerde yetiştiği için bütün besin ihtiyacını yağmur sularından elde ederler. Ve kökleri ağaç gövdelerinde büyüyen yosunlara dolanır. Sabah erken saatlerde düşen çise de o yosunları ıslatır. Orkide köklerini nemlendirir. Bu da orkidenin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Orkide azotlu suyu, azotlu gübreyi çok sever. Bildiğiniz gibi yağmur yağmadan önce bulutlar toplanır ve şimşek oluşur. Havanın gürüldemesi ve şimşeğin oluşması yağmur suyunu bir nevi aşılar ve bitkiler için faydalı hale dönüştürür. Bu yüzden yağmur yağmadan önce hava gürülder ve şimşek çakar. Orkideler güneşi çok sever ama dolaylı olarak güneşi severler. Direkt güneş ışığını sevmezler. Dolaylı ışık aldığı sürece ve doğru bir besin verdiğiniz sürece dal da verir, çiçek de açar ve çok iyi gelişir. Ve arkadaşlar, evdeki baktığınız orkideyi nemli tutmak için bu şekilde bir tabağın içerisine taşlar koyuyoruz. Taşın üstünü geçmeyecek şekilde su koyuyoruz. Ben öyle yapıyorum. Bu şekilde orkide nem ihtiyacını gidermiş oluyor. Doğru bakıldığı sürece çok güzel gelişir. Bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Bu orkidemin çok kötüydü. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel canlandı. Eğer evinizde akvaryum varsa akvaryum yanlarına koyun orkidenizi. Akvaryumdan oluşacak nem, akvaryumdaki suyun buharlaşması orkide için çok faydalı olur. Nem ihtiyacını karşılamış olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi orkidenin en sevdiği besin tarifini yapalım.
Söylediğim gibi orkideler en çok yağmur suyunu sever. Çünkü yağmur suyunda azot vardır. Peki biz evde azotlu suyun gübreyi nasıl yapabiliriz? Şöyle fasulye arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fasulyede de azot vardır. Akşamdan şöyle bir bardak fasulyeyi bir tabağa, bir kavanoza böyle doldurun. İçerisine alabildiği kadar su doldurun. Eğer fazla çiçeğiniz yoksa, sadece böyle bir tane orkideniz varsa çok az bir şey de yapabilirsiniz. Yani illaki bu kadar olmasına gerek yok. Şöyle az bir şey, bir tane orkide için bu kadar yeterlidir. Bu bardağı ağzına kadar su doldurun. Eğer orkideniz ve çiçekleriniz çoksa böyle bir kavanoza bu kadar bir bardak fasulye ekleyin ve ağzına kadar su doldurun. Bütün çiçeklerinize yeter. Pardon, konuşamadım. Akşamından ısladığımız zaman sabahleyin mutlaka bu suyu çiçeklere vermemiz gerekiyor. Fazla beklediği zaman hem çok kötü kokar ve çiçeklerinize zarar verir. O yüzden akşamından ısladığımız zaman sabahleyin mutlaka bu suyu vermemiz gerekiyor. Ben şöyle önceden hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi akşamdan ısladım. Şöyle arkadaşlar. Akşamdan ısladım. Akşamdan ısladığım için şu an hiç kokusu yok. Eğer bu biraz daha beklerse aşırı bir şekilde kokar ve çiçeğe, orkideye zarar verir. Şimdi bunu nasıl veriyoruz arkadaşlar? Orkidelerini şöyle orkidemize şöyle bir tabağa alacağım. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel, çok berrak. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Şimdi çok beklediği zaman öyle çiçeğe bir zararı olmaz ama kokusu çok olur. Çok kötü kokar. O yüzden fazla bekletmiyoruz. Şimdi arkadaşlar orkideyi şöyle tabağa alacağım. Bu besini vermeden önce orkideyi hafif nemlendiriyoruz, toprağını. Nemlendirdikten sonra bunu hiç inceltmeden bu kürü şöyle 5-6 kaşık şöyle etrafına gezdiriyoruz. Bu besin orkidenin en sevdiği besin arkadaşlar. Azot. Eğer bu kürü diğer çiçeklerinize vereceğiniz zaman 1 litre suya, 1-1,5 litrelik suya bu besinden 1 su bardağı karıştırarak veriyoruz arkadaşlar. Ama orkideyi böyle 5-6 kaşık yeterlidir. Ama mutlaka besini vermeden önce köklerini, toprağını nemlendiriyoruz. Azotlu besin orkidenin en sevdiği besindir. Şöyle arkadaşlar, diğer çiçeklerimize de vereceğimiz zaman şöyle bir bardak bu sudan 1 litre, 1,5 litreye bunu karıştırarak bütün çiçeklerimize veriyoruz. Ve kısa sürede çiçeklerinizdeki değişikliği göreceksiniz arkadaşlar. Azotlu gübre çiçeklerin en sevdiği besindir. Yalnız bu gübreyi sadece kaktüs türlerine çok az miktarda veriyoruz arkadaşlar. Fazla vermiyoruz kaktüs türlerine. Çünkü kaktüs türleri azotlu gübreyi sevmezler. Kaktüs türlerine vereceğiniz zaman 1 litre suya 1 çay bardağı veya yarım çay bardağı karıştırarak verebilirsiniz ama fazla vermeyin. Sevmezler çünkü azotlu gübreyi. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.